Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ıspanaklı, mantarlı müthiş bir ana yemek arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Özellikle evde çocuklarınız böyle mantar ya da ıspanak yemiyorlarsa bu tarif tam size göre. Öncelikle patateslerimi haşlayarak başlıyorum. 2 tane büyüklerinden patatesi İri iri olacak şekilde doğrayarak ana yemeğime başlıyorum. Bunları ocağa alacağım şimdi. Bir taraftan haşlanırken ben hemen yemeğimin diğer aşamalarına geçeceğim. Ben bir taraftan ıspanağımı da ayıkladım. Suya koydum, bekliyor. Şimdi onları da doğrayacağım. Üzerine geçene kadar su ilave ediyorum. Birazcık da tuz. Şimdi bunu ocağa götüreyim. Orada haşlanırken hemen ıspanaklarımı doğrayayım. Yarım kilo ıspanakla hemen ortalama 800 gram kadar mantar kullanacağım. Ispanakları da bu şekilde güzelce yıkayıp temizledim. Şimdi iri iri olacak şekilde doğrayacağım. Bu aşamaları da gösteriyorum. İlk kez yapan arkadaşlarım yardım etmek amaçlı. Hiç öyle gördüğünüz gibi uğraşmıyorum. İri iri doğruyorum. Şöyle doğrayıp tabağın içine alayım. Şimdi ıspanakların hepsini aynı şekilde hızlıca doğrayıp bitireyim. Ispanağı şimdi bir kenara alayım, orada beklerken hemen mantarlarımı doğrayacağım. Yıkadım güzelce mantarları. Birazcık mantarlarım kararmış. Yapacak bir şey yok. Böyle saplarını da doğrayacağım. Şu şekilde. Kabuğunu falan soymaya hiç gerek yok. Ben limonlu suda değil, tuzlu suda bekletiyorum bu arada. Sizler de nasıl istiyorsanız öyle bekletin ama tuzlu suda bekletmenizi tavsiye ederim. Daha güzel oluyor. Şimdi ben mantarları da aynı şekilde hızlıca doğrayıp bitireyim. Ondan sonra ocağın başına geçeceğim. Uygun bir tencereye ocağımı alıp hemen soğanı, yağı güzelce kavuracağım. Ben zeytinyağlı yapıyorum ama tereyağı ya da sıvı yağ ile yapmak tamamen size kalmış. Ortalama yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tenceremin içine alıp ocağın altını yakıyorum. Doğradığım soğanları ilave ediyorum. Arkada bu arada patatesler de haşlandı. Onun altını artık kapatayım. Kapağı kapalı bir şekilde kalsın, soğumasın. Soğanları güzelce önce kavuracağım. Soğanlar yeterince kavruldu artık, tamamdır. Çok aşırı da kavurmaya gerek yok. İçerisine doğradığım mantarları ilave ediyorum. Mantarları bir süre kavuracağım.
mantar suyunu çekmeye başladı. Çekmesini beklemeyeceğim arkadaşlar. Hemen içerisine ıspanağı ilave edeceğim. Tuzunu ilave ediyorum. Hemen hemen yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi baharatlarını katmayacağım. Kapağını kapatayım. Bir süre ıspanaklar şöyle sönsün. İyice suyunu çektirdim arkadaşlar. Kapağını açık bırakırsanız suyu daha iyi çekecektir. Hemen içerisine şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Tamamdır. Bunu artık ocaktan alayım. Hemen beşamel sosunu hazırlayacağım. Bir yemek kaşığını çok doldurmadan tereyağı. Bir yemek kaşığı dolusu un. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İki su bardağı süt. Orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Koyulaşmaya başlayınca şöyle 15 saniye daha karıştırıp pişireceğim, tamamdır. Kıvamını aldı ve 10-15 saniyedir de karıştırarak pişiriyordum. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı tuzla karabiber ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Beşamel sosum da hazır artık. Ispanağı aldım. Hazırladığım beşamel sosun içine döküyorum. Şöyle güzelce karıştırayım. İnanın lezzeti harika bir ana yemek arkadaşlar. Mutlaka denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Tekrar ocağın altını yakıyorum. Şöyle bir iki taşım kaynatacağım. Yeter artık, tamamdır. Artık patatesi sıcakken hemen sıcak sıcak eziyorum. Muhakkak bu işlemi sıcak yapın arkadaşlar. Soğursa patatesi ezmekte zorlanırsınız. Patatesi ezdim. Yeterli. Böyle yarım tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Çok az, çay kaşığının ucuyla diyebilirim. Karabiber. Azıcık da tuz. Şimdi bunları güzelce bir karıştırayım. Tereyağı içerisinde erisin. Patates pürem de hazır. Hemen şöyle bir borcam kullanacağım bu yemeğim için. Borcamın altına çok az yağ serpiyorum. Alt kısmı yağlarsanız hem yapışmaz. Şöyle bir fırçayla sürüyorum. Şimdi alt kısmı yayacağım güzelce. Patates püresi tam istediğim gibi oldu. Şöyle hafif kenarlardan çıkıntılı yapacağım. Patates püresini serdikten sonra hemen hazırladığım karışımı döküyorum.
Yemeğin şimdi üzerine 250 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Üzerine bırakıyorum. Şimdi fırına götüreceğim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında sadece üzeri kızarana kadar ortalama 20 dakika boyunca pişiriyorum. Zaten mantar, ıspanak gayet güzel bir şekilde pişti. İçerisinde öyle çok pişmesi gereken bir malzeme yok. Kaşarların eriyip kızarması bizim için yeterli. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Şöyle ayrıntılı sizlere gösterip videomu bitireyim. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Fırından çıkardıktan sonra yemeğimi yanlışlıkla kamerayı açayım kapatmışım. O yüzden çok fazla böyle içini gösteremiyorum sizlere. Çünkü yemeğin yarısı yendi. O yüzden böyle dilimli halini göstereceğim. Ama müthiş yemek arkadaşlar. Bu yemeğin ertesi günkü hali inanın bekledikçe daha bile güzel oluyor. Biraz böyle ılıkken servis etmenizi tavsiye ederim. Çok sıcakken servis ettiğinizde çok dağılıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ispanakla mantarı seviyorsanız tam size göre bir lezzet. Biz bu lezzete çok bayıldık ve farklı bir yemek. Artık videomu bitireyim. Diğer kanalım Seval Mutfak'ta 2'den beni takip almayı unutmayın. Videonun sonuna ve hemen üst tarafa linkini ekleyeceğim. 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.